Cybertron iç savaşında Optimus ve Megatron ile yakın arkadaşsın. Üçünüzün de dönüşme çarkı yok. Basit bir maden robotu olarak tek göreviniz hizmet etmek. Fakirsiniz, açsınız ve hayaliniz bile yok. Ama bir gün karşınıza Sentinel Prime'ın ihanetiyle bir fırsat çıkar. Fırsatı değerlendirmek dostlarını kaybetmeni sağlayabilir. Şimdi gelin Transformers olmak aslında neden berbat bir şey yakından bakalım. Bu arada küçük bir dipnot, hikayelerdeki karakterlerin daha iyi anlaşılması için popüler isimleri kullanılmıştır. Şimdi maden dar, sıcak ve metal kokuyor. Sen V07'sin. Dönüşüm çarkın yok. Vagon itmekten başka bir yeteneğin yok. Megatron aynı vardiyada. Çocukluktan beri yanındaydı. Optimus da öyle. Üçünüz Cybertron'un fakir bölgelerinde büyüdünüz. Yukarıdaki Cybertron'lar arasında hız ve statü konuşur. Burada kota, ceza ve toz. Kotayı tutturamazsan vardiya uzar. Optimus'un sesi biraz kısık. Beni idare edin. Lakon'daki gizli arşivlere bakacağım. Sen içinden yine mi dersin? Aradan birkaç saat geçer. Bir süre sonra arkadaşlarından biri yanınıza koşar. V07 nefes nefese kalmıştır. Optimus'u arşivin içinde yakaladılar. Onu kurtarmaya çalıştığınız sırada maden komutanı çıka gelir. Yeter artık, kesin. Defalarca kez yasa dışı olarak arşivlere girdiğiniz için sizi ölümle cezalandırıyorum. Üçünüzü kelepçeleyip çöplüğe imhaya yolluyorlar. Devasa bir çöplük burası. Pres ve ateş ile birlikte sizi yok etmek için tasarlanmış. Pres tam kapanacakken görevli B-127 yani Bumblebee araya giriyor. Yani basit bir arşiv gezisi için bu cezanın ağır olduğunu söylüyor. Siz Bumblebee ile konuşurken Optimus'un ortalıkta olmadığını fark ediyorsunuz. Çöplerin arasında bulduğu bir kapsüle bakıyor. Kapsülde Alpha Trion yani eski Primus'ların muhafızı var ve acil bir çağrıyı dile getiriyor. Beni bulmanız lazım. Kaynakta sizi bekliyorum. Hikayeye devam etmeden önce tarafını seç. Decepticonlar mı yoksa Autobotlar mı yorumlara yaz. Ayrıca beğenmeyi, hype bırakmayı lütfen unutma. Kanalımı geliştirmem için gerçekten desteğinize ihtiyacım var. Üçünüz de yola çıkmadan önce Bumblebee de gelmek istiyor. Çünkü sizi serbest bıraktığı için artık orada kalamaz. Hep birlikte yüzeye doğru harekete geçersiniz. Cybertron'un yüzeyini ilk defa gördünüz. Yüzeyde bir mağaranın içinde sinyalin kaynağını buluyorsunuz. Alpha Trion ve diğer 13 Prime'ın cesetleri aynı yerde. Trion'u uyandırıyorsunuz. Uyanır uyanmaz Sentinel gerçek Prime değil. diye bağırıyor. Matrisi çaldı. Uzaylılarla anlaşma yaptı. Energon'u onlara veriyor. Sana olan biten her şeyi, ihaneti ve Prime'ların nasıl Sentinel'ın tuzağıyla öldürüldüğünü izletiyor. Ardından 4 tane dönüşüm çarkı çıkarıyor. Bir tanesi Optimus'a, Megatron'a, sana ve Bumblebee'ye. Sıra senin dönüşüm çarkına gelirken Sentinel'ın komutanı mağaraya baskın yapıyor. Trion ve seni yakalıyor. Sen onları oyalamak için geride kalıyorsun. Kelepçeler kapanırken Optimus geri dönüp yardım etmek istiyor. Sen hayır diyerek başını sallıyorsun. Optimus, Megatron ve Bumblebee kaçarak mağaranın ağzından dışarı fırlıyorlar. Sirenler yükseliyor. Sizi tam imha edeceklerken Trion sana bakıp Unutma, adalet bedel ister. diyor ve bir lazer patlama sesiyle karanlığa gömülüyorsun. Karanlığın içindesin. Yön yok, zaman algın yok. Bir anda 13 Prime'ın ruhları bir çember gibi beliriyor. Sen V07'sin. Sesin çatlıyor. Geri dönmem lazım. Arkadaşlarım ve halkım orada. Çemberden biri öne çıkıyor. Amalgamus Prime. O en güçlü Prime şövalyelerinden biri Bu imkansız. Mümkün olsaydı biz yapardık. diyor. Ölüm bir kural. Sen bir yol olmalı diye bastırıyorsun. Amalgamus Prime sesi ağırlaşıyor Belki kendi dönüşüm çarkımda seni geri gönderebilirim. diyor. Ama bu yetmez. Ruh özümü de vermem gerekiyor. Bir an duruyor, Sonra senin adaletini ve intikamını seçiyorum diye bağırıyor. Işık göğsüne doluyor ve ağzından son bir söz çıkıyor. Vortex. Bir anda çöplükte nefes nefese doğruluyorsun. Senin adın Vortex Prime ve artık bir Transformers'ın. Daha ağır, daha güçlü. Hedefin net. Sentinel Prime ve sahte imparatorluğunu yok etmek. Cybertron'un başkenti Lakon'a dönünce ilk duyduğun şey şu. Optimus kaçmış. Madencileri ve özellikle yüksek muhafız isyancılarını toplamış. İkinci haber daha kötü. Megatron yakalanmış. Sentinel'ın yüksek güvenli hapishanesinde ibret o olsun diye işkence görüyor. Artık bekleyemezsin. Artık sen de bir Prime'sın. Bu kez kapılar ve güvenlikler seni durduramıyor. Gece vardiyası değişiminde saldırıyorsun. Koridorlardan metalin üstüne metal çarpıyor. Aşağıdan çığlıklar geliyor. Bir grup gardiyan gülerek bağırıyor. hain. Megatron'u seviyorsun demek sen ha? Megatron'un göğsüne kızgın damga bastıklarında onun sesi senin içini yırtıyor. Daha fazla saklanamıyorsun. İlk adımda birini indiriyorsun, sonra ikinciyi. Alarmın sesi geç de olsa geliyor. Zindana vardığında dostunun sırtı sana dönük. Titriyor. Sesleniyorsun, cevap yok. Ardından yavaşça dönüyor.
Göğsünde Megatronus'un izi var. Gözleri ise kıpkırmızı. Bana artık Megatron de diyor. Tam o anda bir yüksek muhafız isyancısı çıka geliyor. Optimus, Lakon'da topladığı isyancı birlikleriyle Sentinel'a saldırmak üzere. Yardımınız lazım diyor. Gökyüzünü yararak Sentinel'ın kulesine doğru uçuyorsunuz. İçeride savaş çoktan başlamış. Optimus ile Sentinel büyük bir kavga içerisinde. Olaya müdahale etmek istediğin sırada Sentinel'ın koruması sana saldırıyor. O ana kadar kimse senin gücünü keşfetmemişti. Herkes o korumadan korkardı. Sen ise üzerine geldiğinde onu boynundan bir anda tutup kafasını ters çevirerek boynunu kırıyorsun. Ardından büyük bir hızla Sentinel'a uçup onu kuleden dışarıya duvarları kıra kıra çıkarıyorsun. İçindeki öfke herkesi şaşırtıyor. Optimus, Megatron ve Hulk sana bakıyor. Birlikte yere düştüğünüzde üzerine çıkıp defalarca kez yumrukluyorsun. Artık çaresiz kalan Sentinel af diliyor ve sana bakıyor. Ayağa kalkıp form değiştirip eline devasa bir kılıç alıyorsun. Tam kellesini alacakken Optimus araya giriyor ve yapma diye bağırıyor. Onun arkasında Megatron'u görüyorsun. Megatron yana doğru çekilip yap kardeşim. Bize çektirdiği acıların hesabını şimdi kes. Sen yapmazsan ben yapacağım diyor. Optimus sana son kez bakıyor ve kılıcı havaya kaldırıp Sentinel'ın boynuna indiriyorsun. Sentinel'ın cesedinin başındayken Optimus sinirli bir şekilde üzerine yürüyor. Yeni bir şeyleri inşa etme şansımız vardı. Şimdi çevrene bir bak diyor. Çevrenizdeki herkes senin adını haykırarak Vortex, Vortex diye bağırıyor. Ardından Optimus arkasına dönüp Megatron'a doğru biz kardeştik. Hiçbirimizin bir diğerinden üstünlüğü yoktu. Halkımızı özgürleştirmek istiyorduk ama bak yine cinayet işledik. Şu halimize bak. Megatron onu hiç dinlemeden emrindeki yüksek muhafız üyelerine Sentinel ile işbirliği yapan tüm işbirlikçileri infaz etme emri veriyor. Bu emir Optimus'ta şok etkisi yaratıyor. Optimus büyük bir hışımla onun üzerine atlıyor ve kavga etmeye başlıyorlar. Kılıçlar, silahlar, bombalar ve kıyamet. Megatron ve Optimus adeta ölümüne dövüşüyorlar. Meydanda büyük kavga sürerken gökyüzünü kapatmaya başlayan bir karartı görüyorsun. Bu karartı Cybertron'u yıllarca Sentinel üzerinden gölge bir şekilde yönetmiş uzaylıların ana gemisine ait. Sen gökyüzüne bakarken yerde kavga sonlanmak üzere. Güçlenmiş Megatron üst üste darbeler ile sarsılmış Optimus'a bir mermiyle ateş ediyor ve onun gövdesini parçalıyor. Optimus sendeleyerek boşluğa yani ölmüş şekilde Cybertron'un çekirdeğine düşüyor. Senin gözünün önünde kardeş kardeşe düştü. Dostlar intikam için kendi kanını akıttı. Optimus çekirdeğe düştükten sonra göğe bir ışık yükseliyor. Ama kendisini bir daha gören olmuyor. Hulk, Optimus'un Matrix tarafından seçildiğini iddia ederek Megatron'un destekçilerine saldırmaya başlıyor. Bu bir iç savaşın fitilini ateşledi. Sen olaylara müdahale edecek vaktin olmadığını anladığın için bütün gücünle gökyüzüne uçarak uzaylı gemisine saldırmaya karar verdin. Ancak uzaylı istilacılar her şeye hazırlıklı. İşbirlikçi Sentinel'ın düşmesi Cybertron'un tam işgal için bir koz yarattı. Cybertron'a atılan bombalar tüm dünyayı yerle bir etti ve iç savaş içinden çıkılmaz bir hale geldi. İstilanın başarılı olduğunu ve hata yaptığını anlayan Megatron yüksek muhafız güçlerini de yanına alarak Cybertron'u terk etti. Sen ise arkana dönüp baktığında ateşler içinde yanan dünyanı gördün. Cybertron'daki sevdiğin her şey yok olmuştu. Bu hırsla ve nefretle ateş topuna dönüşüp uzaylı istilacıların ana gemisine çarparak onları imha ettin. Transformers olarak hayatın acınası bir şekilde geçti. Doğduğun günden son ana kadar bir köleydin. Madenlerde aç karnına çalıştın. Karşılığında ise sadece ihanet gördün. Arkadaşlıkların bitti. Kardeşler birbirine düştü. Halkın ikiye bölündü. Bir tarafta Megatron Decepticonları kurarken bir anda Optimus'un seçilmiş kişi olduğunu düşünenler Bumblebee ile birlikte Autobotları kurdu. Sen ise istilacı uzaylıların ana gemisi Quintesso'ya çarparak onu imha ettin ve ortadan kayboldun. Bu yüzden sen kayıp son Prime Şövalyesi olarak efsane haline geldin. Ve burada videonun artık sonuna geldik. Hikayeyi beğendiyseniz like atmayı, hype bırakmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın.